Dünyada hiçbir ülke diğerlerinden bağımsız düşünülemez. Petrolü olanın tarımı, tarımı olanın sanayisi, sanayisi olanınsa balıkçılığı yetersiz. Dünya özellikle 18. yüzyıldan itibaren birbirine daha da bağımlı hale geldi. Günümüzde ise birbiriyle ticari ilişki kurmayan ülke neredeyse yok. Hatta bu durum eğer ticaret yapılacak ülkenin alternatifi yoksa bazen siyasi ve diplomatik düşmanlıkların dahi önüne geçiyor. Bu duruma ilk başta karşı çıkan ülkeler 21. yüzyıla geldiğimiz noktada çağın gelişimine ve etkileşimine direnemedi. Ancak bir ülke var ki hala dünya üzerinde direnmeye devam ediyor. Kuzey Kore. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti yani Kuzey Kore halihazırda dünyadaki sayılı kapalı ekonomilerden birine sahip. Önemli kömür madenleri ve zengin mineral kaynakları bulunmasına rağmen başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılayamamakta ve uluslararası yardıma ihtiyaç duymakta. Biz ise Kuzey Kore'yi dünyayı tehdit eden nükleer denemeleriyle biliyoruz. Her geçen yıl bu konuda bütçeleri de artmaya devam ediyor. Peki dışarıya bu kadar kapalı gibi görünen bir ekonomi nükleer füzelere nasıl para yetiştiriyor? Arka planda ne dönüyor? İnsanlar Kuzey Kore'de nasıl yaşam sürüyor? Hemen başlayalım. Aslında Kuzey Kore diğer ülkelerle ticaret konusunda hukuki bir sınırlamaya sahip değil, ancak onlarla ticaret yapacak ülkelerin kendi belirledikleri kurallara uymasını talep ediyorlar. Elbette bu şartlar altında şirketler ve ülkeler onlara istekli davranmıyor. Özellikle şirketlerin dünya pazarında daha güvenilir birçok alternatifi bulunduğu için Kuzey Kore ile ticarete çekimser yaklaşıyorlar. Hatta küresel bir nükleer tehlike olarak görüldüğü için Amerika'nın başını çektiği bazı ülkeler tarafından ambargo altında. Aslında baktığımız zaman 90'ların başına kadar kapalı bir rejim olması nedeniyle günümüzdeki kadar sorun yaşamıyordu. O dönemki Sovyetler Birliği, Doğu Bloğu ve Çin'le sorunsuz ticaret yapıyorlardı. Fakat Sovyetlerin dağılması Kuzey Kore'yi de derinden etkiledi. Bu süreçte Kuzey Kore'nin dış ticareti %40 azaldı ve elbette ülke genelinde yoksulluğu ve kıtlığı beraberinde getirdi. Birleşmiş Milletler verilerine göre 90'larda Kuzey Kore'de 300 bin ile 2 milyon arası insanın açlıktan öldüğü tahmin ediliyor. Hatta ürün azlığı nedeniyle gerçekleşen ölümlerin kitlesel olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Elbette net bir tespit Kuzey Kore'nin dünyaya açılmasıyla ve toplu mezarlar varsa arşiv belgeleriyle doğrulanabilir. Videonun başında söylediğimiz gibi dış ticaret ülkeler bağlamında oldukça önemli. Çünkü ürün kıtlığı yaşanırsa başka bir ülkeden ürün tedarik edilerek bu durum aşılabilir. Zaten bir ülkenin tamamıyla kendi kendine yetebilmesi coğrafi, siyasi şartlar nedeniyle pek mümkün görünmüyor. Ticaretin devlet içerisinde konsolide biçimde dönmesinden ziyade uluslararası arenada etkileşimin önemine değindik. Ancak bu noktada kulağa şehir efsanesi gibi gelen dikkat çekici veriler de mevcut. Yapılan araştırmalar Kuzey Koreli erkeklerin ortalama boyunun Güney Koreli erkeklerden daha kısa olduğunu gösteriyor. Seul'daki Sangkyangwan Üniversitesi'nden Profesör Daniel Shivakendai, Kuzey Kore'den Güney Kore'ye geçen mültecilerin boylarını ölçüp 3 ila 8 santim daha kısa olduklarını tespit etmişti. Bu veriler karşısında aklınıza boy farkının genlerden kaynaklandığı gelebilir. Zira dünyanın farklı bölgelerinde ciddi farklar mevcut. Ancak Shivakendai boy farkının genlerle izah edilemeyeceğini, Kuzey ve Güney Korelilerin aynı genden olduğunu belirtiyor. Kuzey Kore'de ortalama boyun daha kısa olmasının en temel nedeninin ise gıda sıkıntısı olduğu tahmin ediliyor. Bir diğer gösterge ise ortalama yaşam süresi. İki ülke arasındaki yaşam süresi karşılaştırıldığında Kuzey Koreliler Güney Korelilerden ortalama 12 yıl daha az yaşıyor. Geliri kısıtlı olduğu için aileler çoğunlukla 1 ya da 2 çocuk yapıyor. Çünkü fazla çocuk sayısı zaten kıt kanaat geçiren insanlar için oldukça zorlayıcı bir durum. Devlet sağlıkçılığın önüne geçmek için aylık gıda yardımı yapıyor. Şimdi böyle bakınca bu kadar yokluk içinde nükleer füzelere nasıl para yetiştiriliyor? Tam olarak net sonuçlar bilinmemekle birlikte 2018'de Kuzey Kore nükleer harcamalarını neredeyse 3 kat artırdı. Takip eden yıllarda da artarak devam ediyor. Orduya ayrılan para ise ülke bütçesinin yarısı. Amerika, Kuzey Kore'nin 60 kadar nükleer silah sahibi olduğunu iddia ediyor. Uzmanlar her bir nükleer silahın maliyetinin 18'de 53 milyon dolar olduğunu ifade ediyor. Şunu hatırlatmakta yarar var. Bu yalnızca üretim maliyeti. Modernizasyon, Ar-Ge ve bakım gibi birden fazla kalem bulunuyor. Uzmanlarsa bu maliyetlerin milyon dolarlar olduğunu ifade ediyor. Bizde ya da dünyada olduğu gibi kurumsal yapılara sahip olmadıkları için devletin yaptığı işlerde verimlilik düşükken maliyetler de oldukça fazla. Peki bu kadar elverişsiz koşullara rağmen Kuzey Kore nasıl ayakta kalıyor? Bu maliyetler nasıl karşılanıyor? Çin'in özellikle 2000'li yıllardan itibaren yükselen gücü Kuzey Kore'ye deyim yerindeyse nefes aldırdı. Bugün tüm dünyaya kapalı olan ülkenin en büyük ticaret partneri Çin ve Kuzey Kore'deki dış ticaretin %92'sini oluşturuyor. Bu veriye göre Kuzey Kore'nin ipi Çin'in elinde desek yanlış olmaz. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise 2024'de iki ülke
ülke arasında dostluk yılı ilan ettiklerini duyurmuştu. Xi, iki ülkenin ve partilerin eski liderlerinin başlattığı geleneksel dostluğun devrimci mücadele içinde perçinlendiğini ve sosyalist inşaat sürecinde sürekli derinleştiğini belirtmişti. Amerika Birleşik Devletleri tarafına bakacak olursak son dönemde Kuzey Kore'nin nükleer programı ve güdümlü füze denemelerinin oluşturduğu tehdide karşı Güney Kore ve Japonya ile savunma alanında işbirliğini artırdı. Buna karşı hamle olarak Kuzey Kore'nin de Rusya ve Çin'le stratejik yakınlaşma yönünde adımlar attığı gözlemleniyor. Kuzey Kore Covid-19 salgınının başlamasının ardından Mart 2020'de tüm sınırlarını dünyaya kapatmıştı. Çin ile Kuzey Kore arasındaki temaslar Çin Başbakan Yardımcısı Başkanlığındaki heyetin 9 Eylül 2023'te Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin 75. yılı kutlamaları için Kuzey Kore'yi yeniden ziyaret etmesiyle başlamıştı. Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Pak 17-18 Aralık 2023'te Pekin'i ziyaret ederek Çinli mevkidaşı Sun Weidong ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmeler yapmıştı. Bakan Yardımcısı Kuzey Kore'nin ortak çıkarları, bölgesel barışı ve istikrarı korumak için Çin'le çok taraflı işbirliğini güçlendirmeyi sürdüreceğini mesajı vermişti. Kuzey Kore yönetimi Çin'in dışında da Rusya ile üst düzey temaslarla diyaloğu ve eşgüdümü artırmaya çalışıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Eylül 2023'te Rusya'nın Amur bölgesinde Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le bir araya gelmişti. Kim'le Putin görüşmelerinin yaptırım altındaki iki ülke arasında askeri işbirliğine yönelik bir adım olabileceği iddia edilmişti. Kuzey Kore'nin nükleer denemelerinin finansmanını Çin'in yaptığını ve Kuzey Kore üzerinden Amerika'ya gözdağı verdiğini iddia edenler de var. Bu koşullara göre bir tarafta Rusya, Çin, Kuzey Kore bloğu oluşurken diğer tarafta Amerika, Japonya ve Güney Kore bloğu karşılıyor. Her ne kadar şu an eski gündemini yitirse de dünyada bir gerilim yaşanması durumunda saflar her geçen gün daha da netleşiyor. Kuzey Kore'nin zengin doğal kaynakları bulunduğu ancak bunları çıkarabilme ve gelire dönüştürme teknolojisine sahip olmadığı biliniyor. Sadece Çin desteğiyle yetiniyorlar demek biraz yanlış bir tutum olabilir. Çünkü Kuzey Kore'nin birçoğunu kabul etmediği arka planda yürüttüğü tırnak içerisinde ticaretleri bulunuyor. Neden tırnak içinde dediğimi hemen açıklayayım. Kuzey Kore, Çin, Rusya ve Arap ülkelerine işçi ihracatı yapıyor. Binlerce Kuzey Koreli işçi devlet eliyle buradaki projelere gönderiliyor ve 12 saate varan vardiyalarda çalışmaya zorlanıyor. Bir problem çıktığı takdirde direkt devlet yetkilisine bildiriliyor. Aynı zamanda maaşların %90'ını devlet alırken kalan kısım çalışanlara veriliyor. Burada dikkat çeken bir diğer nokta sanıyorum ki Afrika. Kuzey Kore'nin Afrika ile de ilginç bir ticaret ilişkisi var. Madagaskar ve Etiyopya olmak üzere birçok Afrika ülkesinde silah fabrikaları inşa ettiler. Mısır ve Libya ya da balistik füze üretim hatları sattığı Birleşmiş Milletler tarafından tespit edildi. Bu taraftan baktığımızda kapalı olarak görülen ekonominin çıkarlara göre değişebildiğini görüyoruz. Şimdi vereceğim bir diğer yöntemi Kuzey Kore reddetse de Güney Kore'den ciddi iddialar bulunuyor. Kuzey Kore'de gerçek internete yani sınırsız bilgiye ulaşmanın vatandaşlar için bir hayal olduğunu biliyoruz. Bu elbette teknolojiye karşı olduklarından kaynaklı bir durum değil. İddialara göre Kuzey Kore'nin diğer ülkelere siber saldırı yapan bir ekipleri bulunuyor. Kuzey Koreli hackerlar bugüne kadar birçok ülkenin finansal kurumunu hackleyerek yüzlerce milyon dolar parayı kendilerine aktardılar. Güney Kore'nin devlet kontrolündeki internet ve güvenlik teşkilatı yöneticisi Kuzey Kore'nin sanal para borsalarına saldırdığını iddia ederek polisin Kuzey Kore rejiminin hack girişimlerini doğruladığını söylemişti. Devlet yetkilileri bu olayla ilgili bilgisi olmadığını söyledi ancak ülkedeki rejimi göz önünde bulundurduğumuzda kamuoyunda inandırıcı bulunmuyor. Peki son olarak Türkiye-Kuzey Kore ilişkilerine değinelim. Türkiye'nin Kuzey Kore ile ilişkileri sınırlı. Diplomatik ilişkilerimizin temelini 15 Ocak 2001 tarihinde Pekin'de imzalanan mutabakat zaptı oluşturmakta. Türkiye ve Kuzey Kore'deki gerekli hukuki sürecin tamamlanmasına mütakip iki ülkenin 15 Ocak 2001 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere büyükelçi düzeyinde diplomatik ilişki kurduklarını duyurmuşlardı. Türkiye dünyanın nükleer silahlardan arındırılmasını teminen kitle imha silahlarını ve bu silahları taşıma sistemlerinin yayılmasının önlenmesi yönündeki uluslararası çabalara aktif olarak destek vermekte. Bu çerçevede ülkemiz Kore Yarımadası'nın tam, doğrulanabilir ve geri döndürülemez şekilde nükleersizleştirilmesini desteklemekte, geliştirmekte olduğu nükleer programı ve uzun menzilli füze fırlatma denemeleri nedeniyle Kuzey Kore hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınan ve tüm Birleşmiş Milletler üyesi için bağlayıcı nitelikte olan yaptırım kararlarını uygulamaktayız. Bu videoda yalnızca ulaşabildiğimiz net bilgilere yer verebiliyoruz. Ancak Kuzey Kore'de pek mümkün görünmese de rejimin değişmesi ya da dünya ile olan ilişkilerin gelişmesi halinde arka planda çok daha fazla ilginç bilgiler gün yüzüne çıkacaktır. Moruk'cum.